Yapılan araştırmalara göre insanların 2/3'ü hayatları boyunca en az bir kere dejavu oluyorlar. Yani o anda yaşadığı olayı daha önceden yaşamış gibi hissediyor. Hatta isterseniz bu duruma örnek olarak videomuzu hayal ederek başlayalım. Kendi evinizin salonunda size en rahat gelen köşenizde oturduğunuzu ve yanınızda da Rex adını verdiğiniz bir köpeğinizin olduğunu hayal edin. Evde bahsettiğim köşenizde otururken sevimli dostunuz Rex'in önünüzden geçerek odadan çıktığını düşünün. Bir süre sonra Rex adını verdiğimiz sevimli dostunuzun bir daha önünüzden geçmesi sizi oldukça şaşırtacak ve donup kalarak aklınızdan ben dejavu yaşadım kelimeleri geçirdiğinizi varsayın. Aklınızdan geçen şey doğru. Çünkü verdiğim örnekteki kişi, yani siz o an dejavu yaşadınız. Belki de kulaktan dolma bildiğimiz bu kelimeye gelin birlikte en ince ayrıntısına kadar bakalım. Fransızca'da deja ve vu kelimelerinin birleşmesinden oluşan dejavu kelimesi, yaşanılan olayın tekrar yaşanmasına denmektedir. Girişte verdiğim örnek dışında günlük yaşamdan bir örnek daha vermem gerekirse, öğlen olmuş ve iş arkadaşınızla yemektesiniz. Sohbet ederken yapılan konuşmanızı daha önceden yaşadığınızı ve geleceği gördüğünüz hissinize kapıldığınızı düşünün. İşte yapılan bu olaylar gibi benzer örneklerin tümüne dejavu denmektedir. Dejavu, hemen hemen herkesin hayatta bir kez yaşadığı bir durumdur. Bu videoyu izleyen her 3 kişiden ikisi bu durumla karşılaştı ya da karşılaşacaktır. Hiç dejavu yaşamadım diyen birisiyseniz muhtemelen bunun sebebi 8 ya da 9 yaşlarından küçük olmanızdır. Ben bu durumu çok yaşıyorum diyorsanız da 20'li yaşlarda olduğunuz içindir. Çünkü yaşlandıkça bu dejavu duygusu azalmaktadır. Şizofreni, anksiyete bozukluğu ve depresyon rahatsızlığı olan kişilerin dejavu durumuyla daha fazla baş başa kaldığı söylense de yapılan araştırmalar sonucunda saydığım hastalıkların dejavu ile ilgili hiçbir ilgisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Epilepsi hastalarının daha fazla dejavu hissine kapıldıkları söylenmektedir. Peki ya epilepsinin şiddeti dejavu görmemizi etkiler mi? Bu soruyu şöyle açıklayabiliriz. Nöbet öncesinde bilinç açıkken ortaya çıkan dejavu, kişinin daha şiddetli ataklar geçirmesinde önemli bir etkendir. Bu nedenle özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde dejavu çok fazla yaşanıyorsa epilepsi hastalığından şüphelenebilir. Yetişkin bir kişiyseniz ve çok sık dejavu hissine kapılıyorsanız ya çok yorgunsunuz ya da çok streslisiniz demektir. Bu durum, yani dejavu, çok nadir de olsa bazı kişilerde sorun haline gelebiliyor. Mesela 22 yaşında gün boyu devam eden dejavu duygusu yaşayan Manchester'lı Lisa, sabah o yaşanmışlık hissiyle uyanıyordum diyor. Manchester'lı Lisa'nın bu sorunu daha sık ve daha yoğun yaşaması epey korkmasına neden olmuş. Sonunda temporal lob epilepsi adı verilen bir epilepsi türünden kaynaklandığı ortaya çıktığında ise hemen tedaviye başlanmış. Bu örnekle birlikte epilepsi ile dejavunun arasında bir bağlantı olduğunu görmüş oluyoruz. Eğer siz de isterseniz epilepsi hastalığını daha detaylı bir şekilde bir başka videoda açıklamak isterim. Şimdi gelelim videonun en önemli yerine. Yani neden dejavu olduğumuza. Neden dejavu olduğumuzu hiç merak ettiniz mi? Bu sözleri ardı ardına söylemem bile size dejavu hissini yaşatmış olabilir. Bilimsel olarak dejavu şu şekilde açıklanmıştır. Beynimizin sağ lobu ile sol lobu arasında milisaniyeden daha küçük bir çalışma farkı vardır. Bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için geç algılayan taraf bu olayı daha önce yaşamış gibi olur. Bu durum sinir aksonlarındaki minik bir sapmadan kaynaklanır. Aslında bakıldığında dejavu hakkında fazla bilimsel bilgiye yer verilmiyor. Bilim insanlarına da hak vermeliyiz. Sonuçta ben bir dejavu hissine kapılayım diyerek dejavu yaşayamazlar. Yani nasıl durduk yere hapşıramıyorsak istediğimiz anda da dejavu yaşayamayız. Bu yüzden dejavunun tek bir açıklaması yoktur. Anlık bir deneyimdir ve fark etmeksizin meydana gelir. Peki ya hiç düşündünüz mü ya da aklınıza şöyle bir soru geldi mi? Dejavu yaşamak ileriyi görmemizi sağlar mı? İnanması kolay ama açıklaması zor bir durum. Maalesef böyle bir şey mümkün değil. Sebebi ise yaşadığımız durum sadece hayali bir histir. Az önce belirttiğim üzere gerçek bir dejavunun nedeni bilim tarafından henüz onaylanmamıştır. Buna rağmen bu durumu açıklamak için 40'tan fazla teori önerilmiştir. Teorilerden bir tanesi duyular üzerine araştırılmıştır. Hipotez, dejavuyu ve aynı zamanda duysal zamanlarımızı ele alır. Çünkü ünlü bir psikolojik deneyde birbirine bağımlı olduğunu öne sürmüştür. Günlük yaşamdan örnek vermem gerekirse, üzerinde çalıştığımız bir bilgiye uyumlu bir ortam eşliğinde çalıştığımızda öğrenmemiz daha kolay olur. Mesela fizik dersinde fizik laboratuvarında çalışmak veya hücreyi mikroskopla incelemek gibi örnekler verebiliriz. Belli bir manzarayı daha önce görüp ya da aynı kokuyu koklayıp aynı şeyi gördüğümüzde veya benzer bir şeyi duyduğumuz bir zaman dilimini hatırlamak için beynimiz bilinçaltımızı tetiklemiş olur.
Bir başka teori ise ikili işleme teorisidir. İlk bahsettiğim teoriye benzer bir hipotezdir. Hipotezin genel amacı hafızanın yanlış çalışmasını içermektedir. Bir şeyi algılamaya çalıştığını düşünün. Bu durumda beynimiz bilgiyi kısa süreli hafızaya yerleştirir. Bilgi tekrarlamaya devam edersek sonunda bilgi hakkında veri elde etmemizin daha kolay olduğu uzun süreli belleğimize aktarılacaktır. Kısa süreli hafızamızda saklanan öğeler maalesef ki aklımızda uzun süre kalmadan uçup giderler. Örneğin satın aldığımız ürünün fiyatını yalnızca geçici olarak hatırlamamız gibi kısa bilgilerin kalıcılığı yoktur. Bu teori bir şeyi algıladığımızda beynimizin eş zamanlı olarak yeni veriyi uzun süreli belleğimize kodlamaya çalıştığını, böylece daha önce yaşamış olduğumuz rahatsız edici yanılsamaları yarattığını göstermektedir. Bu teori biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Çünkü beynin bazı anlarda neden zamanlama hatası yaptığını açıklayamamaktadır. Varsayımlara göre bunun nedeni beynimizde hepimizin ortak olarak neden olduğu küçük bir arıza olabilir. Her ne kadar bilim insanları dejavu olmayı bekleyemeseler de bir çözüm yolu bulmaya çalışmışlardır. Temporal lob hasarı olan kişilere bakarak araştırmaya başlamışlardır. Dejavuyu yaşayan kişilerde deneye katılmak isteyen insanlar olmuştur. 2012 yılında bilim insanları bir deney gerçekleştirmek istemişlerdir. Bir grup insanı 3 boyutlu ortama sokarak sanal gerçekliği kullanarak araştırmaya başlamışlardır. İnsanlar ilk olarak bir doktorun bekleme salonuna alınmışlar. Biraz vakit geçip doktorun bekleme salonuna benzer bir akvaryum ortamına sokulduklarında kişiler dejavu yaşamış hissine kapılmışlardır. Akvaryuma girdiklerinde o ortama ilk defa girdikleri halde sanki daha önceden bulunduğunu sanmışlardır. Sebebi doktorun bekleme salonuna benzemesinden kaynaklanmıştır. Bilim insanları bu deneyden sonra 2014 yılında başka bir araştırma daha yapmaya kalkışmışlardır. Deneye katılan kişilere sırasıyla yatak, yastık, şekerleme, rüya gibi kelimeler gösterilmişti. Bu kelimelere bağlantılı uyku kelimesi hiçbir zaman ortaya çıkmadı. İzleyicilerden o ile başlayan herhangi bir kelimeyi not etmeleri istendi. Katılanlara daha sonra herhangi bir kelimenin o ile başlayıp başlanmadığı soruldu ve kesinlikle hayır cevabını verdiler. Ancak birçoğu kendilerine uyku kelimesinin gösterildiğini zannetti. Bu deneyin sağladığı kafa karışıklığı dejavu ile eşdeğer bir durumdur. Nörologlar dejavu sırasında beyni taramak için bu yönteme başvurdular. Hafıza ve yön bulmada beynin hipokampüs bölgesi önemli rol oynar. Dejavunun hipokampüste bir hafıza hatası olmaktan ziyade karar vermede sorumlu olan beynin ön bölgelerini içerdiğini buldular. Bu durum bazı kişilerin dejavunun beyninizin hafıza kontrol mekanizmalarının gerçekten iyi çalıştığının bir işareti olduğunu öne sürmesine neden olmuştur. Ama dejavuyu açıklamak için biraz daha dışarıda bir şey arıyorsanız kuantum dolaşıklığını deneyin. Belki de atom altı parçacıkların gizemli yakınlığı sayesindedir. Dejavu aslında paralel bir evrene açılan bir pencere ya da zamanda bir an olabilir mi? Videomuzun sonlarına yaklaşmışken dejavudan korkmalı mıyız? Gelin bir de ona bakalım. Video içinde sık sık tekrar etsem de bir kere daha söylemek isterim ki dejavu hastalık değildir. Dejavu hissine çok sık rastlamanız pek iyi sayılmamakla birlikte hastalık sebebine yol açabilir. Size vereceğim en iyi tavsiye yorgunluktan ve stresten uzak durmanız olacaktır. Stresle ilgili nasıl başa çıkacağınız konusunda zorlanıyorsanız sağ yukarıda çıkan stresle alakalı olan videomuza gidebilirsiniz. Dejavu hakkında yaşadığınız durumları yorumlarda bekliyorum. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.